Kur'an'da kölelik var mı? Kur'an'a göre cariyelerle nikahsız ilişki helal midir? Kur'an köleliği kaldırmış mıdır? Bu videoda tüm detaylarıyla Kur'an'ın kölelikle ilgili ayetlerini inceleyip Kur'an'ın bu konuda ne dediğini ifade etmeye çalışacağız. Bu video ekranda gördüğünüz 5 kısımdan oluşmaktadır. Bölümlerin video içerisindeki dakikalarını ekranda belirttik. Kur'an'da kölelik var mı? Kur'an'da kölelikten bahseden ayetler vardır, evet. Fakat Kur'an'ın kölelikten bahsetmesi, Kur'an'ın köleliği onaylaması demek değildir. Kur'an fakirlikten, kafirlikten, zulümden ve birçok kavramdan bahseder. Kur'an'da bir konunun geçmesi, onun onaylanması demek değildir. Kur'an'da kadın veya erkek köleler mâ meleket eymanukum, yani ellerinizin, yani gücünüzün, sorumluluğunuzun altında bulunanlar ve mâ meleket eymanuhum, onların ellerinin altında bulunanlar kelimeleriyle ifade edilir. Bu ifadeler Kur'an'da 16 defa geçer. Kur'an'da köle anlamında olan rakabe ifadesi de kullanılır. Bu ifade ise 8 defa kullanılır. Kur'an'da esir kelimesi ise 5 defa kullanılır. Cariyelerle nikahsız bir ilişkinin olabileceğine dair bazı fıkıhçılar Nisa suresi 3. ayeti delil getirirler. Şimdi Nisa suresini inceleyip bu ayetin cariyelerle nikahsız bir birlikteliğe cevaz verip vermediğini anlamaya çalışalım. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetame, yetimler hakkında adaletsizlik yapmaktan korkuyorsanız fenkihu ma tabe lekum minen nisai, fenkihu nikahlayın, nikahlayabilirsiniz. Size helal olan yetim kadınlardan yetim kadınları nikahlayabilirsiniz. Mesne ve thulâse ve ruba'a, ikişer, üçer, dörder olarak nikahlayabilirsiniz, nikahlayın. Fe in khiftum alla ta'dilu fevâhideten. Bundan sonra, yani birden fazla eş aldıktan sonra eğer eşleriniz arasında adaletli olamayacağınızı düşünüyorsanız sadece bir tane ile nikahlanın. Ayetin orijinalinde ikinci bir nikahların ifadesi yer almıyor, fakat bizler burada bağlamdan bunu kolayca görüyoruz. Ayette sadece bir nikah fiili kullanılıyor, fakat tekrar kullanılmasına zaten gerek de yok. Ev ma meleket eymanukum, veya cariyelerinizle nikahlanın. Ayetin bu kısmında da fazladan bir nikah fiili yer almıyor. Tüm bu ifadeler ayetin başındaki nikah fiiline atıf yapılarak söylendiler. Kişi eğer eşler arasında adaletsizlik yapacağından korkuyorsa bir hür kadın veya bir cariye kadın ile nikahlanabilir. Bunu görüyoruz. İslam'da nikahsız ilişki zinadır ve haramdır. Bu kapsama cariyelerle ilişki de girmektedir. Ayetteki nikah ifadesi hem hür kadını hem de cariyeyi işaret eder. Me'aric suresi 30. ayetteki ve aynı şekilde geçen Mü'minin suresi 5. ayetteki onlar eşlerine ve ellerinin altındakilere ırzlarını korumadıkları için kınanmazlar ifadesi de bu ayetler ışığında doğru bir çerçeveye konacak ve buradaki ilişkinin nikah dışı bir ilişki değil, Nisa suresinin 3. ayetinin de ifade ettiği gibi nikahlı bir ilişki olduğu anlaşılacaktır. Kur'an'la köle ve cariyeye iyi bir şekilde davranılması emredilir. Kur'an birçok ayette köle ve cariyelere iyilik yapmayı emreder. Kur'an üstünlüğün kadın, erkek, zengin, fakir, köle veya efendi olmakta değil, sadece takvalı olmakta olduğunu söyleyerek dini olarak köle statüsü ile hür statüsü arasında hiçbir farkın olmadığını ifade etmiştir. Kur'an çeşitli sosyal kuralların çiğnenmesinin müeyyidesini köleyi özgürlüğüne kavuşturmak olarak belirlemiş. Böylece kademe kademe toplumdaki köleliğin yok olmasına zemin hazırlamıştır. Kur'an'a göre yanlışlıkla bir mümini öldüren mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmalıdır. Ettiği yemini bozan kimse de yine bir kimseyi özgürlüğüne kavuşturmalıdır. Köleyi özgürlüğüne kavuşturma müeyyidesi hanımlarına zihar yapan kocalar için de geçerlidir. Bunu yapan kocalar yine bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmalıdır. Kur'an hem bu tür uygulamalarla var olan köleliğin ortadan kaldırılmasını sağlamış, hem de köleyi özgürlüğe kavuşturmanın Allah'ın rızasını kazandıran dini bir uygulama olduğunu Beled suresi 13. ayette açıkça ifade etmiştir. Hatta Allah rızıkta kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler rızıklarını cariye ve kölelere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyorlar. Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar diyerek kölelerle eşit bir duruma gelmemenin Allah'ın nimetini inkar olduğu vurgulanmıştır. Köleler savaşta elde edilen esirlerdir aslında. Kur'an bu noktaya kadar
saydığımız hususlarla var olan kölelerin hürleştirilmesini dini bir vazife ilan etmiş ve Muhammed Suresi 4. ayette ise savaş esirlerini ya karşılıklı ya da karşılıksız salıverin diyerek savaşta esirlere nasıl bir muamele yapılacağını ve esirleri köleleştirmek diye bir seçeneğin olmadığını göstermiştir. Özet olarak Kur'an toplumda hali hazırda var olan bir kurum olan köleliği hiçbir ayette onaylamamış, ancak kısa vadede tek bir hükümle de kaldırmamış, aşamalı bir biçimde köleliğin yok olmasını sağlayacak dini müeyyideler getirmiş ve kölenin özgürlüğe kavuşturulmasını Allah'ın rızasını kazandıran çok önemli dini bir uygulama olduğunu göstererek zamanla bu toplumsal statüyü